Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün senelerden beri konuştuğumuz beslenmenin temelinden bahsetmek istiyorum. Yani bir tekrar oluyor ama tekrar çok önemli. Dinlemeyenler tekrarlamak öğretim için, öğrenme için çok önemlidir. Onun için beslenme o kadar önemli ki insan vücudumuzu bir kere düşündüğümüz zaman insan vücudumuz ana rahminden itibaren, doğduğumuzdan itibaren hasta olmamaya, sağlıklı kalmaya, iyilikli kalmaya programlanmıştır. Vücudumuzun bu programını bozmamamız gerekir. Ve bunu durdurmamamız gerekir. Bütün mesele bu. Ama bazı sebeplerden dolayı, elimizde olmayan sebeplerden dolayı bozulabilir, durabilir. O zaman hakikaten düzeltmek de elimizdedir. Bütün kronik dejeneratif hastalıkların ve bütün hastalıkların, akut infeksiyonların dışında olanların, hastalıkların dışında hepsi düzelebilir. Hiçbiri genetik değildir. Şimdi bir genetik araştırma falan çıktı. Hiçbiri genetik değildir. O temelinde de beslenme yatmaktadır. Beslenme çok önemli. Yani asırlardan beri bu konuşuluyor biliyorsunuz. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat ne diyor? Yiyecekler ilaçlarınız olsun, ilaçlarınız yiyecekleriniz olsun. Şimdi yeni bir çalışma geldi. Yeni geldi bu hafta. Ne diyor biliyor musunuz? Artık diyor doktorlar reçete olarak yiyecek yazmalılar efendim diyor. Yani reçeteniz yiyecekler olsun. Yiyecekleriniz reçeteniz olsun diyor efendim. İbn Sina da senelerce önce aynı şeyi söylemiştir. 11. yüzyılda büyük tıp alimi, tıp alimi, filozof 11. yüzyılın. O da diyor ki beslenme çok önemlidir. Ve o ne diyor biliyor musunuz? 2 öğün sağlıklıdır. 3 öğün hastalıktır diyor. Bir daha söylüyorum. 2 öğün sağlıklıdır. 3 öğün hastalıktır diyor. Biz şimdi modern tıbbın, Rockefeller'in tıbbının uygulamasına bakıyoruz. Ara öğün, 3 ara öğün, 3 ana öğün, 6 öğün. Hastalık kardeşim. Neden? İbn Sina diyor ki, İnsan bağırsakları çok uzundur. Sindirim sistemi çok uzun sürer. Her insanın bağırsağı boyunun 2 katı kadardır. Ve bu bağırsaklarda her türlü enzim, her türlü hormon üretilir. Ve uzun sürer. Onun için sık sık yemek bağırsakları, mideyi dahil, mide bağırsakların bütün hormonal dengesini, sık sık yemek mide ve bağırsakların bütün enzimatik dengesini bozuyor. Neden bozuyor? Çünkü devamlı salgılama, devamlı salgılama, devamlı salgılama. Habire bir şey geliyor, onu hazmetmek için. Devamlı bir şey. Yani vücut daha hücreler, hormonal hücreler recharge olmadan tekrar kamçılanıyor. Bu tabii ki kısır döngüyü başlatıyor ve de hastalıklara sebep oluyor. Ve İbn Sina diyor ki, eğer diyor bağırsaklarımız diyor kuşlar kadar diyor kısa olsaydı diyor bütün bağırsaklarımız devamlı yerdik diyor. Kuşlar tak 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 hep devamlı yerler ya işte. Bizim insanlarımızı da maalesef Rockefeller tıbbı sık sık yenilecek. Sık sık yemek enerjiyi artırır efendim. Ara öğün mutlaka yenilecek efendim. Bütün hastane listelerinde bunlar var. Sağlık Bakanlığı listelerinde bunlar var. Ve bunlar ne biliyor musunuz? İşte hastalık sebebi efendim. O halde hakikaten sabah kahvaltısı çok önemli. Doğal olarak sabah kahvaltısı. Yani kahvaltı demek biliyorsunuz uyandığımız zaman kaçta olursa olsun illa 8-9-10 olması şart değil. 24 saatin ilk öğünü kahvaltıdır. Sağlıklı, doğal mutlaka yenildiği zaman zaten acıkmıyorsunuz. Zaten tehlikeli, bozuk, fabrikasyon maddeleri, pakete girmiş maddeleri senelerden beri söylüyoruz. Yemediğimiz zaman zaten acıkmıyoruz. Acıkmanın en önemli
doyamama hissinin en önemli sebebi de maalesef modern buğdayda bulunan bir karbonhidrattır. Bunun adı amilopektin A'dır. Amilopektin A buğdayda bulunur ve bu pankreasımızdan şeker gibi insülin salgılamasını ve de ileride şeker hastası olmamızı sağlar. İnsülin salgılandıkça acıkırız. Acıktıkça yeriz, yedikçe acıkırız. Çünkü ekmek yemeyince doymuyorum dediğimiz zaman işte amilopektin A'yı en tehlikeli karbonhidrattır. Vücudumuza sokuyoruz ve maalesef Türkiye'de ekmek en çok tüketilen gıda maddelerinden biri ve de modern buğdaydan yapılan ekmek hakikaten çok tehlikeli. İçinde bir sürü de katkı maddeleri var. Daha önce anlattık. Mesela fabrikada mutlaka ağırsın diye bromür katılıyor. Bromür de vücuda giren en tehlikeli zehir. İşte beslenme için bunlardan uzak duracağız. Onun için Karatay senelerden beri ekmek yemeyin diyor. Bizim çocukluğumuzun ekmeği kalmadı. Bizim çocukluğumuzun buğdayı kalmadı. Hepsi hakikaten hem ilaçlı, tarlada ilaç sıkılıyor hepsine, bütün tahıllara. Sonra fabrikada ilaç sıkılıyor. Sonra fırına geliyor, orada ilaç sıkılıyor. Bu artık ekmeklikten çıkıyor. Ve de bu işte beslenmeyi ve bağırsakta bulunan probiyotik bakterileri yok ediyor. Acıktıkça acıkıyor. İşte bu kısır döngü bizi buna maalesef bağlıyor. Bu yiyeceklerimiz o halde çok önemli. Peki nasıl yiyeceğiz? Mevsiminde yiyeceğiz. Yani raf ömrü uzun kalsın da 12 ayda aynı şeyi yiyelim diye içine koyulan katkı maddeleri olan hazır pakete girmiş gıdalardan uzak duracağız. Mevsiminde yiyeceğiz. Şimdi kış aylarındayız. Kış aylarında ne yiyeceğiz? Biliyorsunuz kış meyvesini dediğimiz, kış sebzeleri dediğimiz yiyeceğiz. Sebzelerden bahsediyorum. Başta lahana, karnabahar, pırasa, yer elması, bunlar soğan, kereviz, bunlar çok önemli. Ve de neden önemli? Toprak içinde, yani mineralleri yok olmamış toprak içinde büyütülen şeyler hakikaten çok önemlidir. Bunlar çok önemli. Bir de tabii fermentasyon gıdalar yenildiği zaman, fermente edilmiş gıdalar yenildiği zaman ki işte lahana turşusu, efendime söyleyeyim soğan turşusu, soğanla beraber içine koyduğumuz sarımsaklarla falan, havuç da tabii ki çok önemli. Bütün bunlar hakikaten kışın mutlaka yenilecek. Turşusu da yapılacak efendim. Ve de mutlaka ve mutlaka turşu suyu da içilecek efendim. Yani bunlar Hipokrat'ın dediği gibi ilacımız olacak. Sağlığımızı koruyacağız. Çünkü neden? Bağırsaklarda başlar. Bütün hayat bağırsaklarda başlar. Sağlık bağırsaklarda başlar. Mustafa Kemal diyor ki, biliyorsunuz, sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Ben de diyorum ki, sağlıklı vücut sağlıklı bağırsaklardan geçer efendim. Beynimiz hakikaten bağırsaklardadır. O halde beslenmemiz çok önemlidir. Yapay gıdalardan uzak duracağız. Bilhassa mısır şurubu şekeri, hep konuştuk. Monosodyum glutamat, Çin tuzu dediğimiz çok tehlikelidir. Bunlardan uzak duracağız. Ev yoğurdu, fermente çok önemli, hayatı uzatır. Doğal probiyotiktir. Ev sirkesi ve ev sirkesiyle yapılmış turşu çok önemlidir. Ve bunlarla yapılan fermente gıdalar artık gösterildi ki yeni bir çalışma geldi. Yani bu hafta diyor ki fermente gıda tüketmekle insanların beyni gelişir. İnsanların beyni gelişmesi için ne olur? Bağırsaklarında hakikaten probiyotik bakterilerin çok olması gerekir. İşte beslenmemiz bu bakımdan çok önemli. Ayrıca vücutta vücudun üretemediği balık yağı dediğimiz omega 3 ve omega 6 girmesi lazım. Omega 6'nın çok yüksek olmaması lazım. Omega 3'ün çok az olmaması lazım. Beynimizin de çalışması için omega 3'e ihtiyacımız var. Sinir sistemimizin çalışması için de omega 3'e ihtiyacımız var. Balık yağına ihtiyacımız var. Bu yağlar tereyağı, köy tereyağı, tekrar söylüyorum, zeytinyağı ve omega 3 kilo aldırmaz.
kilo takıntısı olanlara söylüyorum. Karaciğer yağının gitmesi sağlanır. Kilo aldıran yağlar trans yağlardır. Kilo aldıran yağlar trans yağlardır. Yani senelerce margarin sağlıklıdır diye kalp dernekleri bile bunu önerdi biliyorsunuz. Ben her zaman buna karşı olduğum için de her zaman suçlandım. Hala da suçlanıyorum. Hiç önemli değil. Önemli olan doğrudur ve de toprağın sağlıklı olmasıdır. Şeyh Edebali ne diyor? Şeyh Edebali diyor ki toprak sağlıklı olmadıkça ektiğiniz hiçbir tohum yeşermez. Bizim toprağımızda vücudumuzdur. Onu sağlıklı kılacağız. Doğuştan sağlıklı doğuyoruz. Onu sağlıklı olarak saklayacağız. İçine zehir sokmayacağız. Bütün videolarda anlattığım gibi çevresel zehirlerden uzak duracağız efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.